Selamlar herkese. Gistarot'a hoş geldiniz. Umuyorum ki neşeniz, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Her şey yolundadır. Bu gece bir açılım çekeceğim. Ya tabii öncelikle Berat Kandilinizi mübarek olsun, Berat Kandiliniz kutlu olsun demek istiyorum. Bu gece, yani Berat Kandili gecesi iki tane açılım yapmayı planlıyorum. Tabii bunları Sevgililer Günü'nde yükleyeceğim, 14 Şubat'ta yükleyeceğim. Ama hali hazırda bir çekesim geldi. Dedim ki bir önce kendimizle ilgili bir açılım yapayım. Gün içinde iki tane dediğim gibi açılım yükleyeceğim. İlk bu açılımımız tamamen bize yönelik sorularla ilerleyecek bir açılım. İstemeyen, dinlemek istemeyen bir sonraki videoyu izleyebilir. Aklımızdaki kişiyle ilgili olacak o. Lafı fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Geçmiş sürecimiz hakkında kartlar bize bir bilgi versin. Zamansızlığa niyetli bir açılım. En doğru mesajlar. Siz ne zaman videoyu denk gelip izlerseniz o zaman geçerli olsun hayatınızla ilgili. Alandan kendi enerjimi çekiyorum. En doğru mesajlar sizinle ilgili size aksın. Geçmiş süreciniz hakkında bilgi alalım öncelikle kartlardan. Oldukça güzel geldi. Çok ciddi bir birliktelik ya da eğitim, kariyer, sizin hayatınızda neyse bu sizi mutlu eden, bununla ilgili birçok girişiminiz olmuş, birçok başlangıç potansiyeli barındırmışsınız içinde ve bunları gerçekleştirmek için elinizden gelen tüm çabayı kullanmış olabilirsiniz. Dediğim gibi bazılarınız için bu bir yer değişikliğidir, başka bir yere taşınmaktır. Ama yani ne olursa olsun çok güzel bir birliktelik, güzel bir mutluluk. Yani dediğim gibi işse bu. Yani o kadar güzel bir başlangıç olmuş ki ve verdiğiniz bu kararın çok inanılmaz doğru olduğunu hissetmiş ve e, bütün potansiyellerinizi de ortaya koymuş olabilirsiniz bu başlangıçla ilgili. Geldiğimiz noktada bunu hala düşünüyor olabilirsiniz. Bu yaptığınız başlangıç eksilerini, artılarını düşünüyor olabilirsiniz. Ama yani bu geçtiğimiz süreçle ilgili olan kısım inanılmaz iyi geldi. Biraz detaylandıralım burayı. Tarot sanki bu başlangıcın ne kadar iyi olduğunu, sizin için ne kadar doğru hissettirdiğini ve çok doğru bir şekilde ilerlediğinden bahsetti bize. Yani yardımcı kartlar da bir o kadar sanki birazcık daha güncel duruma doğru evirdi bizi. Daha doğrusu o şekilde ilerledi. Sanki bu yaptığınız başlangıç, çıktığınız yol burada bir kendi içimize dönmeye, kendi içimizdeki o potansiyeli görmeye sürüklemiş bizi sanki. Yani gelinen noktada sanki bu girdiğiniz, çıktığınız yol ya da şu an ulaştığınız hedef size başarıdan ziyade böyle can yakıcı, öfke hali sunuyor olabilir. Dediğim gibi bu biriyle ilgili bir mutluluk beklentisinin ilgisizlik sonucunda böyle kendi içinizdeki o değersizlik duygularını ortaya çıkarmış olabilir. Yani sanki evet ben zamanında böyle bir girişimde bulundum. Dediğim gibi bu alan sizin için her neyse bu işte olabilir. Dediğim gibi eğitimsel bir durum da olabilir. Sanki yani yaptıklarınızın karşılığınızı tam olarak alamadığınızı şu an anlatıyor yardımcı deste. Sanki birazcık daha çabalasanız ya da ilahi sistem tarafından daha çok desteklenseniz her şey belki bu haline geri dönecek gibi olabilir. Yani hali hazırda şu an bu içinde bulunduğunuz durumu düşünüyor ve e, şöyle de olabilir de böyle de olabilir mi dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama hali hazırda dediğim gibi geçtiğimiz süreç aslında sizin için çok şanslı ve çok kısmetli bir süreçmiş. Bakın yani deste altları ikisinde de biraz gerçi yardımcı destenin kartları biraz daha olumsuz anlamda geldi. Buradaki dünya kartı, sınırlar kartı, düşünce kartı hali hazırda dediğim gibi çok inanılmaz bir potansiyelle çıktığınız girişimde şu an biraz sıkışmış, mutsuz hissediyor olabilirsiniz.
Dediğim gibi çok başta çok güzel, pozitif etkilerle ilerlemişsiniz de, sanki şu anın enerjisinde birazcık daha, öfkeli ve sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bu ilgisizlik bir başkası tarafından da, olabilir ya da, işinizde, ya da uğraştığınız o alan neyse, oraya çok kanalize olup, şu an kendinizle ilgilenmiyor ve kendi değerinizi, göremiyor olabilirsiniz bu şu anki sürecimizde. Bu kartları bir türlü koyamadım ben doğru düzgün. Peki hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Şu anda kendinizi gerçekten olduğunuz gibi kabul edebilmeniz için neyi fark etmeniz gerekiyor? Şu anda kendinizi gerçekten olduğunuz halinizle kabul edebilmeniz için neleri fark etmeniz gerekiyor? İnanılmaz güzel geldi ya. Bakın inandığınız değerler uğruna, inandığınız o alanlar için o kadar çok fazla mücadele ediyor olabilirsiniz ki yani birçok şeyle siz ilgileniyor, siz oldurmak için bütün çabayı sarf ediyor olabilirsiniz. Belki daha şık görünebilmek için, belki ne derler duygusal olarak bir tatmini biri için dediğim gibi bu alan her neyse her şey için bütün potansiyelinizi ortaya koyuyor ve çok uğraşıyor, çok çabalıyor olabilirsiniz ve günün sonunda kendinizi yorgun, argın hissediyor olabilirsiniz. Kartlar sanki size şey diyor, sen olduğun halinle mükemmelsin. Evet çok yaratıcısın, çok güzelsin, çok yakışıklısın belki. Bu alan neyse sen olduğun haliyle çok iyisin ve çok fazla sorumluluk yüklüyorsun üzerine. Yani bir şeyi oldurmak için tüm gücünle hızlıca çabalıyorsun, girişimlerde bulunuyorsun ama birazcık acaba şey mi diyor kartlar size? Ya olacak olan zaten oluyor. Evet sen üzerine düşenleri yap ama belli bir noktadan sonra kendini hırpalamaktan da geri dur. Çünkü sen bunu sezgisel olarak da biliyorsun, içsel olarak da biliyorsun ve yapabileceğin potansiyellerin de çok farkındasın. Sanki kartlar biraz sizi bir şeyleri oldurmak için çabalamaktan ziyade kendi içinize dönmeye ve birazcık o iç sesinizi dinleyerek olayları akışa bırakmanızı tavsiye ediyor. Sanki böyle olursa birazcık daha sizin hayrınızda olacak gibi. Ya eminim hayrınızda birçok şey oluyordur ama sanki kartlar diyor ki sen çok fazla mücadele ediyorsun. Yani kafanda bir fikir doğuyor ve körü körüne bağlanıyor da olabilirsin bu alana. Biraz destek almak istiyorum buraya. Güneş kartının üzerine yeni bir şafak kaldı. Yeni bir şafak kartı geldi. Ve korkularınızla yüzleşiyor ve hayat size hep korktuğunuz şeyleri önünüze sunuyor olabilir. Yani sanki bazen belli bir noktada e, akışa, olayların size getireceklerini, sunacaklarını kabul etmekten ziyade sanki hala evet inanıyorsunuz bir yerde inanç noktanız çok yüksek, ilahi yardımı istiyorsunuz, ilahi ne derler o bağlantıyı hissediyorsunuz ama sanki bir türlü teslim olamıyorsunuz. Bu alanı bir türlü daha doğrusu sabitlemeyin. Bir şekilde bu alanı bırakamıyor olabilirsiniz. Yani sanki çok fazla irdeliyor, kurcalıyor olabilirsiniz. Kartlar diyor ki sana en kötüsü yaşadığın o korkunç deneyimler geride kaldı. Bazı şeyler için gerçekten çok fazla uğraşmak zorunda değilsin. Bunu yapmaktan ziyade sana iyi gelen, seni ruhsal anlamda, kişisel anlamda besleyen insanlarla bir arada olabilirsin. Yeni insanlarla tanışabilirsin. Yani sen bir şeyleri oldurabilmek için o kadar çok mücadele ediyorsun, takılı kalıyorsun ki o alanda çevrendeki güzellikleri, seni besleyecek insanları, durumları fark edemiyor olabilirsin diye e, bir şeyler anlatıyor bize kartlar. Bakın yani e, belki hala bir noktada tıkandınız, sıkışıp kaldınız ama hala o alanda diretiyor olabilirsiniz ve kartlar diyor ki ya bu alanda mücadele etmek yerine yolculuğun, bu yaşadığın deneyimin tadını çıkar. Evet çok zor, çok inanılmaz zor süreçler yaşıyor olabilirsiniz. Yaşamışsınızdır belki. Ama kartlar diyor ki en kötüsü geride kaldı. Lütfen güzel günlere inan, yarınlara inan. E, Seni beslemeyen alanlarla uğraşmaktan, mücadele etmekten vazgeç. Çünkü senin için bambaşka bir dönem, bambaşka bir alan açıldı ve sen sanki ilerlemek yerine bu alana birazcık daha takılı kalmış ve
önüne çıkacak fırsatları göremiyor olabilirsin diyor kartlar bize. Peki diğer soruya geçelim. Bilinç dışınız, bilinçaltınız size hangi mesajı vermek istiyor? Bakın kalbiniz çok kırılmış olabilir, çok büyük üzüntüler, acılar yaşamış olabilirsiniz. Bu durum sizi çok güçlendirmiş olabilir. Yani bu durumla ilgili bir güçlenmek, bir deneyim kazanmak istemediğiniz halde sizi çok yıpratan, üzen durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ve sanki böyle, affedersiniz, tam her şey yoluna girecek, düzelecek gibi hissetmişken bir şeylerle tekrar sınanmış olabilirsiniz. Bir yokluğu deneyimlemiş olabilirsiniz. Bazılarımız e, yani o kalp kırıklığının getirdiği üzüntülerle gerçekten rahatsız hissetmiş olabilir. Bu mental bir akıl bulanıklığına sebep olmuş olabilir. Kafanız çok karışmış olabilir ama günün sonunda bak diyor kartlar sana, hani yıkılmadın. Evet, çok en kötüsü geride kaldı belki ama şu an hali hazırda geldiğin nokta inanılmaz güçlü ve sanki seni sen yapabilmesi için bu durumların yaşanması gerekiyordu ve senin olası bütün ruhunda barındırdığın o güzelliklerin ortaya çıkabilmesi için bu tarz zorluklardan, bu acılardan geçmen gerekiyordu. Bazen sınanmış olabilirsiniz, dediğim gibi bu alan sizi üzen, yıpratan alan neyse. Tam en kötüsü geride kaldı derken bir anda bir insandır belki, bu bir kişidir, belki bir durumdur. Tam düzelmiş oluyordur. Sonra bir yandan tekrar karşınıza çıkıp sen buradan hala dersini almadın mı dercesine hayat tekrar sizi bir rahatsızlıkla, bir kayıpla sınıyor olabilir ve siz de artık o kafa karışıklığıyla neyi nasıl yapacağınızı bilemez bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. Ama sanki bunları da aşıp daha iyi bir mertebeye, daha üst bir boyuta çıkmış olabilirsiniz. Yani o kalp kırıklıkları sizi bugün var eden bir alana dönüştürmüş ya da hala dönüştürüyor. Dediğim gibi bu kalp kırıklığı, bu üzüntü hali bütün potansiyellerinizi çıkarmış sanki bilinç dışı alanınızda. Yani sanki ya elbette öyledir. Yani hiçbir şey sebepsiz yere yaşamıyoruz. Her şey bizi daha üst bir noktaya, daha güçlü bir hayat görüşüyle donatıyor. Destek istiyorum buraya. Bakın yani siz bitti sanıyorsunuzdur belki ya da artık ben bittim, öldüm. Öyle kötü durumlar, duygular yaşamışsınızdır ki ruhsal olarak çökmüş olabilirsiniz. Yani bu kalp kırıklığının üzerine çok çalışmış olabilirsiniz, çok çabalamış olabilirsiniz. Daha iyi nasıl olabilirim? Belki bir ilişkiydi, belki herhangi bir durumda bunu kurtarmak için çok çabalamışsınız ve sonra belli bir noktadan sonra yine kılıç dörtlüsü enerjisine düşünmeye sürüklenmiş olabilirsiniz. Yani burada çok benzer kartlar geldi. Yine aynı şekilde. Bu dediğim gibi bu gidiş gerçekten bir gidiş miydi? O çektiğiniz rahatsızlıklar, üzüntü, sıkıntı hali, sanki bunlar birazcık ya elbette ciddi ciddi rahatsızlıklar yaşayanlar olmuş olabilir ama sanki hepsi diyor ki senin çok fazla geçmişi düşünmen, belki çok fazla e, bu kayıp enerjisine, kayıp durumlarına odaklanmanla gerçekleşmiş olabilir ama yani günün sonunda sanki bunları deneyimleyip, tecrübe edip bambaşka bir noktaya evirmen içinde. Evet, sen belki o eksik parçayı göremiyordun ama ya da o hayatındaki eksiklik hissettiğin duygunun aslında bir eksiklik değil de sana bir artı bir şeydi, bir madalyaydı. Bunları deneyimlemen ve bu acılardan geçmen gerekiyordu. Çünkü bakın yine bir tılsım dokuzlusu vardı. Aynı haneye bu sefer kupa onlusu geldi. Dediğim gibi bu sınandığınız alan bir ailesel bir faktör olabilir, çok sevdiğiniz bir birliktelik olabilir. Sanki bu acının, bu tecrübenin yaşanması gerekiyormuş bilinç dışı alanınıza ve sanki bir şekilde burası tamamlanmış olabilir sizin için. Evet, belki hala sızısı içinizde ama yani görmek üzere olduğunuz ya da anlamlandırmaya çalıştığınız mevzu bu olabilir. Evet, bir son yaşandı. Çok da acı verici bir sondu. Ama bu geldiğimiz noktada size yaşanması gerekiyordu sizin için. Daha üst bir boyuttan bakabilmek için.
Bakın yani kılıç onlusu vardı deste altında. Bu sefer çiçek açma. Sizi daha azı için değil, daha fazlasının için yaratıldınız. Geri adım atmayın, çiçek açın ve parıldayın. Yani evet dediğim gibi bu alan neyse sizi çok yıpratan, çok üzen. Burası size beslemiyor olabilir, size iyi gelmiyor olabilir. Belki hali hazırda o kadar çok düşünüyorsunuz, o kadar çok kafanız bulanıktır. Gerçekten isteyip istemediğiniz konusunda emin değilsinizdir. Bir tarafınız istiyordur ama bir tarafınız da diyordur ki bu alan sana iyi gelmiyor, buradan beslenemiyorsunuz ama bir türlü e, vazgeçemiyorsunuz o alandan. Ama bilinç dışınız diyor ki sana burası sana hizmet etmiyor. Bu alan sana hizmet etmiyor. Evet bu alanda iyileşmesi için çabalar sarf edebilirsin ama biraz kendine odaklansan, kendinle ilgili o eksik neyse hayatında tam yani noktayı koyacağın şey belki dediğim gibi biri için çok sağlam, çok güzel bir kariyerdir. Bazıları için beklenti oluşturduğu, beklediği bir insan vardır. Kartlar diyor ki yani bunun dışarıdan gelecek bir şey olmadığını önce bilmen lazım. Yani evet bir son yaşadın, bir acı yaşadın ama bunu bir tecrübe olarak al hayatına. Yani bu alan bambaşka bir şekilde sizin hayrınıza olacak bir şekilde mutlaka ne derler nihai sonuca ulaşacaktır. Ama sanki diyor ki kartlar bunu dışarıdan beklemek yerine o kendi içindeki o eksik parçayı gör ve tamamla. Yani bununla birlikte her şey aslında daha da olması gereken hale evrilecek. Bakın yani çok o kadar güzel geldi ki rüya yani bu konuyla ilgili bilinçaltınız size çeşitli rüyalar gösteriyor olabilir. Hani fark etmeniz gereken noktaları belki korkularınızla sınanıyorsunuzdur. Çünkü bir önceki mesajda korkular vardı. Yine ondan biraz değinmiştim. Burası dediğim gibi bir aile, bir yuva ile ilgili olabilir. Belki yuvanız gibi gördüğünüz bir insanla ilgili olabilir. Sanki bu hep şey uğraşınız. Artık o kış modundan olmayın, o soğukluk bitsin. Birbirimizin varlığına şükredelim. Belki maddi olarak birbirimize daha iyi gelelim. Ya da bu dediğim gibi bu alan işinizi kaybetme korkusuyla ilgili şeyler olabilir. Ama bunların hepsinin sizin içinizden yansıyan durumlar olduğunu lütfen farkına varın. Yani sanki o içinizdeki o hakimiyet duygusunu, ben her şeyi yapabilirim potansiyelini e, hissettiğiniz zaman sanki önünüz açılacak gibi. Peki diğer sorumuza geçiyorum hemen. Hayatınızda tekrar eden bir döngü var mı? Bunu nasıl kırabilirsiniz? Kartları yamuk koydum o kadar sinirlerim bozuldu ki ama düzeltemiyorum da şimdi. Hayatınızda tekrar eden bir döngü var mı? Bunu nasıl kırabilirsiniz? Bakın sanki burada birazcık daha duygusal bir mesaj geliyor olabilir. Yani siz aslında dediğim gibi bunu biliyorsunuz sezgisel olarak. Belki yani inandığınız doğruları da çok kapılıyor olabilirsiniz. Atıyorum biri çıkıyordur karşınızda. Diyorsunuzdur ki aa, bu hiç bu karşılaşma boş yere değil. O benim ruh eşim ya da ne bileyim bana bir şeyler öğretecek ve o benim için çok doğru bir insan deyip sevginizi, bütün her şeyinizi ona akıtıyor olabilirsiniz ve geri durmuyor olabilirsiniz bu durumdan. Yani o size 5 veriyorsa siz 15 veriyorsunuzdur. Sanki burada korkunç bir sevgi, çaba sarf etme durumu söz konusu var ve sanki geldiğiniz noktada burada bunu fark ediyor olabilirsiniz. Yani bu benim döngüm. Yani çok kolay etkilenmiyorum insanlardan. Başlarda çok ne derler ben de sabırlı davranıyorum. Olayları akışa bırakıyorum. Biraz çaba görüyorum ve sanki bir noktadan sonra çekildiğiniz zaman o insana, aa evet bu benim için doğru bir insan sanki dediğiniz anda böyle bütün imkanlarınızı, bütün varınızı yoğunuzu ortaya koyup bütün her şeyinizi o insana veriyor olabilirsiniz ve kartlar diyor ki sana acaba burada yanlış yapıyor musun? Yani sana kim ne kadar veriyorsa sevgiyi sen de o kadar yap ve geldiğiniz noktada sanki bunun muhakemesini yapıyorsunuz ve bu içsel aydınlanmaya, farkındalığa ulaşmış gibi görünüyorsunuz. Sanki siz bunu yaptığınız sürece bir yani durumlar, olaylar değişiyor, kapanıyor, istediğiniz gibi bir noktaya gelmiyor ve burada bir tıkanma durumu söz konusu oluyor ve sanki siz de bu noktada yani yapabilecek bir şey olmadığı halde buraya, bu alana biraz daha
tutulu kalmalıyım ya da birazcık daha çaba sarf etmeliyim dediğiniz bir döngü olabilir bu. Yani kaybetme korkusuyla ya da bir insan hayatımızda geçecek bu durum neyse çok fazla çabalamalıyım, ben yapmalıyım, birazcık daha sevgiyle o insanı hayatımda tutabilirim. Bu durum benim için yani yani sanki siz burada çok fazla vericisiniz ve kartlar diyor ki acaba bunu böyle yapmasam mı? Çünkü geldiğiniz noktada karşınızdaki bu insan her neyse patron da olabilir, öğretmen de olabilir, kimse bu. E, Acımasız bir tarafıyla yüzleşiyor olabilirsiniz hayatın da insanların da. Sanki dediğim gibi ve sizin bu hali hazırda düşündüğünüz ve bildiğiniz bir nokta gibi yansıdı kartlara. Buraya çok fazla detay istemiyordum aslında ama yani çok açık geldi ama yine de bir detaylandıralım burayı. Bu döngüyü nasıl kırabilirsiniz? Ama dediğim gibi sanki siz bu döngüyü hakkında bir farkındalığa ulaşmışsınız. Yani bir şeyler gün yüzüne çıkıyor ve siz bununla yüzleşiyorsunuz. Evet, hatta bu durumla yüzleşmek yani öyle bir kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşmiş ki suçluluk duygusu da hissetmiş olabilirsiniz. Belki hayatınızda dediğim gibi tekrar eden durum budur ve ben artık bunun tekrar etmesini istemiyorum deyip kaçınılmaz bir şekilde bunun farkındalığına ulaşmış olabilirsiniz. Bakın yani kartlar gerçekten o kadar güzel geliyor ki Kupa Kraliçesi'nin üzerine hoş geldin canısı. Kupa Kraliçesi'nin üzerine İmparatoriçe kartı geldi. Bakın yani çok fazla verici olmaktan bahsediyor kartlar burada ve yine Kupa Şövalyesi'nin üzerine Kupa Prensi geldi. Ve sanki artık dediğim gibi sizin için bu alan güç de olsa, zorlayıcı da olsa bir cesaret girişiminde bulunup yani Rumi ne diyordu güç kartında? Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Sanki siz bu durumla yüzleşmeye başlamış ve bu durumun törpülenmesi gereken bir şey olduğunu idrak ediyor olabilirsiniz. Dediğim gibi yani biz dünyayı tılsım omuz kartıyla belki bir ilişkinin, bir ortaklaşa bir herhangi bir şeyin yalnızca sizin çabalarınızla olmaması gerektiğinin bilincine, farkındalığına varmış ya da varıyor olabilirsiniz ama burada Azize'yi görmek, mahkeme kartı, sanki siz bu durumla ilgili büyük bir farkındalığa geçmişsiniz gibi görünüyor. Peki hemen diğer sorumuza geçelim. Şu desteği alalım yine. Geçmişten bugüne taşıdığınız hangi yükleri bırakmalısınız? Daha çok imparatoriçe geldi. Yine destekle ilerlemek istiyorum. Ya burada bir insanla ilgili olabilir ya da sizin çok arzu ettiğiniz ama bir türlü olduramadığınız, hala böyle zamanda, akışta beklediğiniz hali hazırda bir durum olabilir. Yani sanki kartlar diyor ki senin için mücadele etmeyen, çabalar ortaya sarf etmeyen kişiler olabilir, durumlar olabilir. Yani seni beslemeyen alanlarla ilgili. Sen bunları çok farkındasın. Yani çok büyük umutlarla, çok büyük hayallerle çıktığın bir yolda hala içinizde bir yerlerde arzular istiyor olabilirsiniz, barındırıyor olabilirsiniz. Kartlar diyor ki sana birazcık acaba gerçekçi mi olsan? Yani seni beslemeyen alanlar, seni beslemeyen kişileri beklemek yerine hali hazırda bununla ilgili girişimlerde bulunmak yerine sen de o akışa bırak. Baktın çok üzerinden zamanlar geçti. Hiçbir şey istediğin gibi olmuyor. Başka alanlara, başka durumlar yaratmak için harekete geçmekten beklemeye. Yani çok fazla askıda bıraktığınız durum neyse çok fazla zamana bırakmışsınızdır, yaymışsınızdır. Kendiniz için değil de yani belki evet kendiniz için elbette istiyorsunuz ama bir yere, bir noktaya fazla enerji harcıyor olabilirsiniz. Destek almak istiyorum buraya. Belki de zamanında bitmiş bir ilişkidir. Yani üzerinden çok 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 zamanlar geçmiştir ve hala bunun yükünü hissediyor olabilirsiniz. Bakın yani bu nokta biraz ruh eşin artı kartı. Burada şeytan kartını görüyoruz. Hali hazırda sizi tıkayan durum bir insandan
bir ulak kartı vardı. Değnek prensi kartının üzerine iletişim kartı geldi. Çok yani sizi tıkayan şey bağımlı hissettiğiniz bir alan, bir insan olabilir. Bu sizin kendi bağımlılığınız olabilir. İleriye gitmenize engel olan dediğim gibi bir insan olabilir. Yani size çok yani şu an hayatınızda olmayan ama bir yerlerde isteklerinizde, arzularınızda bir insan olabilir. Kartlar diyor ki sana evet yani bu olan olabilir. Çünkü burada senin konuşamadığın durumlar da var. Asla içini dökemediğin mevzular da var. Belki senin için şu an gizli, kapaklı, bilmediğin bir mevzu bu. Ama kartlar diyor ki sana evet yani sırtını yasla ve dinlen kartı geldi kupa dokuzlusundan üzerine. Yani bu alanı bırakamıyorsan hala en azından çok fazla düşünme, enerjini bu alana harcama. Bir şeyler olacaksa mutlaka olacaktır ama yani senin enerjini tıkamana izin verme diyor sanki burada kartlar. Enerjiyle ilgili bir soru soracağım. Enerji kartlarına bakıyorum hemen. Ya da onu sormadan önce başka bir sorumuz var. Onu soralım. Ruhsal olarak hangi dersleri öğrenme sürecinizdesiniz peki? Çok güzel geldi. Buraya hangi desteden alalım? Şundan alalım. Bakın yine biraz alma verme dengesini aştığınızdan bahsediyor olabilir kartlar. Yani sanki ikilemde kalmak, sezgilerimi dinlemek ve beklemek yerine harekete geçiyorum ben. Bu durum muhtemelen sizi mutlu etmiyor. İstediğiniz cevapları alamıyor olabilirsiniz. O güzel durumları yaşayamıyor olabilirsiniz. Sanki kartlar size şey diyor yani ilişkilerinde ya da bu herhangi bir ilişki de olabilir. İlla duygusal bir birliktelikten ziyade ne bileyim arkadaşlık ilişkileri de olabilir. Biraz oldurmayı seviyorsunuz diyor siz. Yani sanki siz yapmazsanız istediğiniz yani en doğrusunu siz yapıyorsunuz ve siz yapmadığınız takdirde istediğiniz gibi gitmiyor ya da ne bileyim olmuyor, oldurup olmuyor diyor olabilirsiniz. Sanki burada kartlar diyor ki size evet yani senin hala öğrenmeye direndiğin bir alan varsa o da alma verme dengesini bozmaktır, korumaktır. Çünkü bir şeyleri gerçekleştirmek ve yapmak için o arzuyu, tutkuyu öyle güçlü hissediyorsun ki bütün enerjini, çabanı bu alana harcıyor olabilirsin ve geldiğin noktada sonra belirsizlik, kararsızlık yaşayıp hissediyor olabilirsin. Sanki e, öyle şeyler yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ve istekleriniz olmuyor ve bu alan sizi beslemiyor ve mutsuz bir şekilde ayrılıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet benim bu alanı, bu insanı belki geride bırakmam gerekiyor. Ya, gidiyorsunuz ama aklınız da orada kalıyor. Çok iyi hissetmiyorsunuz kendinizi. Şu elimden geleni yaptım ama olmuyor deyip hala bu alanda kalmaya devam ediyor olabilirsiniz. Ve kartlar size ilişkilerde ya da öğrenmeye direndiğin ders denge üzerine, eşitlik üzerine bir şey ve sen sanki bu alanda direniyorsun diyor. Ya burada endişelenmeye gerek yok. Yardım yolda kartın kılıç dokuzunun da gelmesi de çok manidar oldu. Evet yani bu alma verme dengesi pek öğrendiğiniz bir şey olmayabilir. Belki hayatınıza giren bu kişi eril figür, belki dişil figür e, size bunu öğretmek için hayatınıza girmiş olabilir. Yani beklediğin işaret bu, belki bu açılımdır duymanız gereken şey. Belki dediğim gibi hayatınıza giren ve bu dengeyi bozan bir insan olabilir. Bakın kartlar diyor ki sınırlar koy, zamanı ve enerjini nasıl kullanacağını sen belirlemelisin. Dediğim gibi size bir gelen bir insana 5 gidiyorsanız burada sağlıklı sınırlar koyabilirsiniz. Yani ona istediği ölçüde istediği yani olması gereken bir şekilde davranabilirsiniz diyor kartlar. Bakın ölüm kartı yani siz bittiğini düşünüp kendinizi çok üzüyor olabilir. Hissediyor yani bitti biz yani ben çabalamazsam olmaz gibi düşüncelerde oluyor. Bu düşüncelerde geziyor olabilirsiniz. Lütfen bu alanlara girmeyin. Çok üzmeyin kendinizi. Yani bittiyse de bitmiştir. Yani sırf oldurmak için, bir ilişki içinde var edilmek için varınızı yoğunuzu ortaya koymayın. Tüm kapılar açılıyor. En iyi şekilde faydalanın. Yani bu alan sizi üzen durum.
bittiğini sandığınız şey belki de bitmemiştir. Belki dediğim gibi hayat sizi bir şekilde yine karşınıza çıkartıp sınayacaktır. Bakalım bu alma verme dengesini sağlayabilecek misin? Bu durumları üstesinden geldin mi deyip sizi bir kez daha sınayacak, teste tabi tutacak olabilir. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Ruhsal olarak hangi dersleri öğrenme sürecinizdesiniz? Ya bu şimdi sorduğumuz soruydu sahi. Kalbinizi gerçekten açabilmeniz için neye ihtiyacınız var? O çok çok mantıklı geldi ya. Yani sanki şey bu, yani bu herhangi bir insan da olabilir. Niyet ettiğiniz bir insan vardır, sürekli açılım izlediniz. Belki o insan vardır. Tamamen bu yokluktan, yokluk bilincinden çıkabilmek için hayatınızda somut şeyler görmeye ihtiyacınız var. Elle tutulur, belki büyük bir özür, belki bir demet gül. Yani hedeflediğiniz şeyler var, düşündüğünüz şeyler var. Harekete geçmek potansiyeli zaten sizde var. Siz de diyorsunuz ki evet yani ben hayatımda somut şeyler görmek istiyorum. Belki ne bileyim bir çiçek, gül, bir demet gül, belki kurduğumuz bir planla bir harekete geçmek, dışarı çıkmak. Tamamen hayatınızda somutluk ihtiyacınız var. Yani böyle soyut şeyler, yani düşüncelerden, duygulardan ziyade bir eylem görmek sizi, kalbinizi açacaktır. Buraya destek almak istiyorum ama hangi desteği kullansam? Şununla gidelim. Bakın yani bu dediğim gibi bu somutluk neyse sizi yokluktan çıkarabilecek, belki terk edildiğiniz, hissettiğiniz o alandan da olabilir. Ya da hali hazırda üzüntülü ve kırgın hissediyorsunuzdur kendini. Yani buralardan çıkabilmenin tek gerçekliği benim eylem ve adım görmem. Sanki bununla birlikte bir tamamlanma. Bakın altında da tılsım sekizlisi. Sanki çabayla ve gerçekten uğraşılacak o somut adımlarla ben tamamlanmaya giderim diyorsunuz. Yani çok kartlar da tam bu noktada bizi destekledi. Yani somut bir şey yoksa artık daha fazla cesur olmak, atım yapmak istemiyorum diyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bakın dediğim gibi bu kaybettiğiniz, terk edildiğiniz alan, öyle hissettiğiniz bir alanla ilgili bir uyanışa geçmiş olabilirsiniz. Burada dedim ya alma verme dengesini bozuyor olabilirsiniz. Çünkü çok böyle mesajlar geldi. Sevginizi çok akıtıyorsunuz ve bu alanlarla ilgili büyük bir uyanışa geçmiş olabilirsiniz ve artık kendi hakkıma girmemek için de, başkalarını üzmemek için de bana ne kadar ilgi, şefkat görülürse bu şekilde ben de adil bir şekilde ilerleyip çıkarım diyor olabilirsiniz bu alandan. Çünkü artık geldiğiniz noktada içinizdeki o eril dengesi, dişil dengesi bozulmuş olabilir ve bunları tahmin etmek için, onarabilmek için buna inanıyor olabilirsiniz. Evet, bana kim ne kadar verirse ben de öyle vereceğim. Yani bu birazcık hesap kitap işi değil. Yani fark ettiğiniz bir durum olabilir bu. Sanki o gerekli ilgiyi görmediğiniz zaman zamanında siz çok harekette bulunuyorsunuz, eylemde bulunuyordunuz ve bu da vücudunuzdaki, ruhunuzdaki o eril yönü arttırıyordu ve ne kadar çok eril enerjiniz yükseldikçe o kadar çok daha vermeye odaklı bir insan oluyor olabilirsiniz ve bu bütün dengeyi bozan durum bu olabilir. Yani kalbinizi gerçekten açabilmeniz için somut şeyler, somut şeyleri deneyimlemeye, yaşamaya ihtiyacınız var ve sanki denge ve ne derler, kalbiniz tamamen bu şekilde açılacak. Yani düşünmekten ziyade, plan kurmaktan ziyade artık harekete geçmek, bu kararsızlıklardan çıkmak için bunların yaşanması gerekiyor dediğiniz bir kısımdasınız. Yani benim kalbim ancak doğru düzgün eylemlerle, ciddi manada eylemlerle ve kişinin farkında olarak yaptığı, adil bir şekilde yaptığı eylemlerle kalbim benim açılır diyor olabilirsiniz. Peki hayatınızda hangi enerjileri çekiyorsunuz? Hayatınızda hangi enerjileri çekiyorsunuz şu an?
Şunları şöyle ittireyim. Altına yine tarot çekeceğim. Adanmak, Vesta, sorumluluk, içsel bütünlük, ilk ilişkilerden uzaklaşmak. Yani bu birazcık daha geçmiş halinizde 3 tane çektim bu alanın için. Şu an hala o çok fazla sorumluluk aldığınız, sizi ilişkilerden de insanlardan da uzaklaştırdığınız enerji sanki birazcık daha geçmişte kalmış olabilir. Yani şu anda hala hazırda da iyileşmiş sayılmazsanız belki geçmiş ilişkilerinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bir affedersiniz. Ben şu an bir ilişkiye hazır değil miyim acaba diyor olabilirsiniz. Başınıza gelen her şeyi büyütüyor olabilirsiniz. Benim şansım kötü. Geçmişimde de bir sürü acı tecrübe yaşadım. Bunları sorguladığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama yani önünüzde Sirius çok güzel kadersel değişimler yaptıklarınızdan yola çıkarak hayat üzerindeki etkisi yani bu zamana kadar nasıl eylemlerde bulunduysanız yani kalbinizin ekmeğini yiyeceğiniz bir sürece geçiyor olabilirsiniz. Belki bu sadece sizin için değil, hayatınızda olan insanlar için de geçerlidir. Evet siz yaptığınız tek kötülük çok fazla verici olmaksa ve bu suistimal edildiyse insanlar tarafından muhtemelen onlardan da şu an ne derler bedellerini ödemesini istediğiniz, arzu ettiğiniz bir süreçten geçiyorsanız sanki kadersel değişimler olacak ve siz yaptığınız iyiliklerin ya da kötülüklerin karşılığını göreceğiniz bir sürece doğru evriliyorsunuz. Sanki böyle bir enerjiye yiyorsunuz. Bakın yani çok ben burada ne dedik? Sorumluluk almak, çok fazla girişimlerde bulunmak, ikili ilişkilerden uzaklaşmak. Tam da altına şey geldi, kupa dörtlüsü geldi. Yani yaptığınız o kadar olmadı ki yani e, o geçmiş enerjilerde o halinizden de memnun değildiniz ama daha fazla ne yapabilirim diye böyle hiç enerjiniz sömürülmüş olabilir. Çok çaresiz hissetmiş olabilirsiniz kendinizi ve buradan çıkabilmek için hiçbir şey de görememiş olabilirsiniz. Yine tılsım şövalyesi. Yani şu anda dediğim gibi bir insan tarafından böyle üzülüyor olabilirsiniz. O insana karşı bağımlılık, bakın geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Bu dediğim gibi bir insan bir figürü olabilir. Bununla ilgili çok travmatik bir geçmiş gözünüz önünden e, geçiyor olabilir, canlanıyor olabilir. Hala bunun etkilerini yaşıyor olabilirsiniz. Belki bu bazılarımız için bir insandır. Belki hali hazırda bağımlılık hissettiği bir şeydir bu. Belki çok işinizde çok tutuluyorsunuzdur. Yani işinizle ilgili bir sürü şey geçiyordur kafanızda. Belki iş yerinizde mobbing vardır. Yani şeytan kartı biraz kötü bir kart ve sanki hali hazırda şu an biraz kötü enerjilerde olabilirsiniz. Buraya başka bir destek daha alacağım. Ama önümüzdeki süreçte sanki tüm bunları görecek ve sizi besleyen alanlar neyse bunları ne derler çiçeklendirecek olabilirsiniz. Bakın yani bu alan şey diyor kart, bu şeytan kartının üzerine gelen şey. Hayat hikayenizde bir bölümü bitirdiniz. Ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayenin sonuna kadar görün. Bu alan size dediğim gibi travmatik hissettiren, çok üzgün hissettiren alan neyse burası daha bitmemiş. Çünkü belki dedim ya bir önce kısımda. Belki bu alanla ilgili sınanacak, test edilecek olabilirsiniz. Test edemeyelim. Belki bu bir insandır. Zamanında çok yanlışlar yapmıştır size. Ama artık o da dersini almış bir şekilde size gelecek olabilir. Ya da evren, hayat sizi tekrar karşılaştıracaktır. Bakalım e, düzgün bir şekilde ilerleyebilecek misiniz? Gerçekten bu geçirdiğiniz ayrılık, her neyse bu durum üzerinize düşenleri aldınız mı? Bu alanla ilgili bir sınava tabi tutacak olabilirsiniz. Bakın yani bu yine kupa dörtlüsünün olduğu kısma sınırlar. Duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturun ve sınırlarınızı savunun. Yani bu alanla ilgili tekrar teste yani tutulacak olabilirsiniz. Çünkü şey diyoruz ya hep alma verme dengesi. Yani bunu bozdunuz, ettiniz. Bakalım aynı döngünün içine belki başka bir şekilde gireceksinizdir. Belki başka alanlarla ilgili bir şeyler olacaktır. Bakalım o duygusal ve zihinsel refahı korumak için sağlıklı sınırlar çizebilecek misiniz? Ve bakın güç kartıyla dediğim gibi yani fark ettiğiniz bu olanlar, sizi güçlendiren durumlar her neyse bunlarla birlikte inanılmaz güzelliklere gebe görünüyor gelecek. İstediğiniz şey ilkbaharda sizin olacak. Yani ben ilkbahara kadar süreceğini bile sanmıyorum. Çünkü sanki bu güçlenme, o kadersel değişimleri yaşadığınız an zaten ya da yaşamayı yani yaşarken, hissederken, deneyimlerken bulduğunuzda sizin için hayat tekrar güzel olacaktır. Çiçekler tekrar açacaktır.
Peki, hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Göremediğiniz, farkında olmadığınız veya bilmediğiniz ama öğrenmeniz gereken şeyler var mı? Göremediğiniz, farkında olamadığınız ama bilmeniz gereken bir şeyler var mı? Bakın büyük güzel bir tamamlanmaya doğru ilerliyorsunuz. Bu yani bu e, üzerinizde çok düşündüğünüz bir şey olabilir. Planlar yaptığınız, planlar kurduğunuz bir durum olabilir. Belki hali hazırda bir insanla ilgilidir bu. Belki bir insanın size karşı eylemde, harekette bulunmasını istiyorsunuzdur ama o şu an hiçbir şey yapmıyordur. Belki ufak da olsa bir iletişiminiz vardır. Belki hiç iletişiminiz yoktur. Ama kişinin ya da sizsinizdir bu. Yani planladığınız, düşündüğünüz bir şey var ama siz bu alanla ilgili harekete geçmiyorsunuz. Sanki bu alan neyse burada yani güneş, kader çarkı ve kupa üçlüsü o kadar güzel geldi ki bu alan neyse sizin düşündüğünüz, planlar yaptığınız ve hali hazırda bir girişiminde bulunmadığınız, belki sağlıklı, belki sağlıksız sınırlar içinde olduğunuz alan neyse bununla ilgili inanılmaz müthiş güzellikler olacak. Bakın yani bu dediğim gibi düşündüğünüz ve planladığınız bir şey. Bakın yani değnek klasik destede nedir? Elinde bir küre vardır. İki değnek arasında kişi inceler o küreyi. Burada da tam öyle enerjini yansıt ve yönlendir. Yani potansiyel bu hali hazırda düşündüğünüz ve çok seçenekli bir potansiyel olabilir. Güneş kartının üzerine güç kartı. Kader çarkının üzerine ruh eşi ve kavuşmak. Yani çok güzel geldi kupa üçlüsüyle. Yani inanılmaz bir enerji akıyor şu an burada. Destek altımızda düzenbaz kartı oyunlarının cazibesine kapılma. Bakın yani bu eylemsizlik sizi iyileştirmiş olabilir. Dediğim gibi bu hali hazırda başka bir insan da olabilir. E, Bir şekilde bu durum şifalanacak ve inanılmaz güzel bir kavuşma enerjisine geçeceksiniz. Belki bazılarımız için bu yepyeni bir insandır. Bu alan artık beni beslemiyor. Çok fazla düşündüm. Zamanında çok da eylemlerde bulundum. Ama artık hiçbir şey yapmayarak iyileşmeyi seçiyorum dediğiniz noktada bambaşka bir insan da gelecek olabilir. Kavuşmak şimdi sevgiyle tamamlanma zamanı. Dediğim gibi eskilerden biri de gelecek olabilir. Yani dediğim gibi çok fazla hareketsiz kalmıştır ve siz o alma verme dengesini bozmuş olabilirsiniz. Siz çok çabalamış olabilirsiniz ve bu kişinin ne derler egosunu beslemiştir. Ama geldiğiniz noktada sanki kader, kısmet, şans, sistem sanki sizi destekliyor. Dediğim gibi bu yepyeni biri de olabilir. Nasıl kabul ederseniz. Çünkü kupa üçlüsüyle eğlence, mutluluk, o kutlamalar kafasına bazılarımız eskilerden bir partnerle kavuşarak yaşayacak olabilir. Bazılarına dediğim gibi tamamen yepyeni bir insan gelecek olabilir. Yani takdir ve ne derler seçmek sizin elinizde. Çünkü deste altımız da çok güzel. Tılsım olması. Yine altta bir tılsım olması, değnek olması da var da hiç de değnek olmasıyla o sorumluluk duygusuna üzülmeye gerek yok. Dediğim gibi bu duygusal olan sizi öyle memnun edecektir ki inanın çabalarınız, işiniz, o yoğunluk neyse eminim bu kadar sevgi ve aşk duygusundan sonra her şeyin üstesinden gelirsiniz. Peki en yakın süreçte hayatınızda neler olabilir? Buraya iki tane şey geldi. Sıfırlanma, tertemiz başlangıçlar. Bakın yani yine bir tılsım altılısı yani alma verme yani tılsım altılısı, kılıç altılısı ve iletişim. Giden bir insan dediğim gibi geri gelecek olabilir. Yani siz beslenmediğiniz, size iyi gelmeyen bir durum değişecek olabilir. Belki bunları bir yolculuk esnasında fark edecek olabilirsiniz. Belki hali hazırda kendi içinizde döndüğünüz o yolculukla affedersiniz bunları fark etmiş olabilirsiniz. Bakın yine çok somut kartlar, tılsım kartları geliyor. Bu dedim ki yani ne bu? Yani dediğim gibi giden bir insan geri gelecek olabilir ya da siz
hani öyle bir yolculuk yapmışsınızdır ki manevi anlamda bu yolculukta kendinizi bulmuşsunuzdur. Evet, asla istediğiniz gibi, daha doğrusu arzu ettiğiniz, çıkmak istediğiniz bir yolculuk değildir bu geldiğiniz noktada ama sanki o içinizde bir ipteki inciler gibi kralların elinde kaldıracağım. Sanki değerlerinizi anlamış olabilirsiniz. Sanki yine dediğim gibi, bir saniye hemen geliyorum. Merhaba tekrar. Ya kedim biraz miyavlıyor da annem burada bir süredir bizi ziyarete gelmişti. Muhtemelen onu özledi. Kuzenime gitmişlerdi. Hemen anlatmaya devam ediyorum. Bakın yani en yakın süreçte ne olabilir dedik. Giden bir insan geri gelebilir. Çünkü bunun üzerine kart seçtiğim zaman neşesiniz çakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Yani ben giden bir insan kabul etmiyorum diyenler için de bir yolculuk esnasında başka potansiyellere uyanabilirsiniz. Hayatın başka renklerini tadacak olabilirsiniz. Sanki bir farkındalığa geçeceksiniz. Bir farkındalık boyutuna ulaşacak olabilirsiniz. Belki dediğim gibi bir süredir keyfiniz yok, tadınız tuzunuz yok. Bir yere, bir ziyaretle ilgili bir şey gerçekleştirdiğiniz zaman aslında her şeyin çok da güzel olduğunun farkına varacak olabilirsiniz. Deste altımız çünkü bir sıfırlanma kartı. Dediğim gibi size iyi gelmeyen alanlarla ilgili başka bir farkındalığa geçecek olabilirsiniz. Sanki yani bu nokta sizi öyle bir yere taşıdı ki artık kendi değerinizin farkındasınız ya da en yakın süreçte bunların farkına varacak olabilirsiniz. Çünkü birazcık gardınızı, silahınızı kuşanmış bir insan olarak görünüyorsunuz. Dediğim gibi bu kadar acıklı, bu kadar zor bir şeylerden sonra, süreçlerden sonra e, zihinsel boyutta bu kadar böyle bir insan olmanız çok olası. Bakın yani bu dediğim gibi geçmişinizden dersler almış, öğrenecek olabilirsiniz ve bunları ne derler belki diyorlar ya hani 10 günde olan bir gecede olur falan. Yani tam olarak öyle bir süreç olabilir. Dediğim gibi belki bazılarımız bunu bir yolculuk esnasında fark edecek. Bazıları dediğim gibi evinde otururken artık mantıklı olan benim bu alana veda etmem, bu alanı geride bırakmam olacak olabilir. Bakın yani sanki bu alan bazılarımız için bir durumu terk etmektir. Bazılarımız o eski inanç kalıplarını, düşüncelerini bırakmaktır. Şuraya da bir tane kart seçmek istiyorum. Ya bakın sanki bu süreçte geçmişiniz temizlenmiş olacak olabilir. Dediğim gibi karmadır bu. Herkesin hayatında böyle olacak diye bir şey yok. Ama e, artık sanki bir dönem sizin için geride kalıyor. Çünkü bakın bırakma zamanı mola ver. Yanılsamaların ötesine geç, kendini özgür bırak. Burada da ne? Geçmişinden ders al ve her gidişi acı veren kişiyi kapını kapat. Geçmişi temizle ve şimdiki zamanı iyileştir. Sanki bir dönem sizin hayatınızda noktalanıyor. Engelleri aş ve yeni devri başlat. Bakın yani burada kavuşma kartıyla bunu görmüştük ruh eşi kartıyla. Sanki siz isteseniz de istemeseniz de engelleri aşacağınız ve yeni bir devrin başlangıcı olacağı bir zamana giriyor olabilirsiniz. Evet yani kupa altılısı ve değnek dörtlüsüyle beraber yani bu kısım dediğim gibi bazılarımız için yepyeni bir insandır. Bazılarımız için sadece geçmişi tamamen geride bırakmaktır. Çok güzel kavuşmalar yaşanabileceği gibi size hizmet etmeyen, sizi aşağı çeken durumları da kapatacak olabilirsiniz. Sanki bir dönem artık noktalanıyor ve sevgiyle tamamlanma zamanı geliyormuş gibi hissettirdi bana. Evet umarım açılımı beğenmişsinizdir. Bu açılımımızla böyle noktalayalım. Güzel enerjilerle kapatalım. Kavuşmak, dediğim gibi bu arzu ettiğiniz her neyse umarım ona en doğru şekilde sizde de hayatınıza da en doğru enerjilerle deneyimlersiniz, bunu yaşarsınız deyip açılımı noktalamak istiyorum. Başka bir açılımda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bu akşam bir açılım daha olacak. Yine 6-7 gibi yüklerim onunla. O da aklımızdaki kişilere odaklı bir açılım olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.